Herkes ama herkes patlıcan yemeği yapabilir. Ama bir patlıcan yemeği yapmak var. Bir de lezzetinden parmakları yediren patlıcan yemeği yapmak var. Sadece bir tane bostan patlıcanı ortadan tam ikiye bölerek tarifimize başlayalım. Daha sonra patlıcanın içini kaşık yardımıyla çıkartıp kabuğunu zarar vermeden delmeden içini oyalım. Bu arada hayatınızın en iyi patlıcan yemeğini yemeye hazır olun. Kabukların içi kararmaması için tuzlayalım. İçini çıkardığımız patlıcanları küp küp küçük küçük kesiyoruz. Daha sonra onlar da kararmasın diye yeniden onları da tuzluyoruz. Bir cam kaba 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, bir çay kaşığının 1/3 kadar tuz, bir çay kaşığının yarısı kadar kırmızı toz biber, bir çay kaşığının 1/3 kadar karabiber. İyice karıştıralım ve kabuklarımızın içini lezzetlenmesi için bol bol baharatlı sosumuzdan sürelim. Esnaf lokantaları sahipleri, yemek işiyle uğraşanlar mutlaka bu tarifi kaçırmayın. Bir yere not alın, dükkanınızda yapın. Etsiz, full karla herkesin bayıla bayıla yiyebileceği bir tarif veriyorum size. Ama tabii bizim işimiz evle, restoranda, lokanta ile değil. Bu tarifte çelik tencere kullanırsanız çok daha lezzetli olur. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 soğan, orta boy bir soğan hemen yemeklik şekilde doğruyoruz. Şu anda ocağımızın ısısı orta ateşte. Unutmayın, orta ateşteyiz. 2 sivri biber, ister acı ister tatlı, paşa gönlünüz nasıl istiyorsa size kalmış. İnce ince doğruyoruz. Soğanla biberleri 2 dakika boyunca kavuralım. Hatta şöyle karıştıralım, daha kolay olur. En az 2 dakika kavurmayı unutmayın. Hemen patlıcanları ekliyoruz 2 dakika kavurduktan sonra. Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik. Her zamanki gibi avucumuzla ovalayıp kırarak iyice aroması çıksın. Ve artık karıştıralım. Yalnız gözüme yağ az geldi. Biraz daha zeytinyağı takviyesi yapacağız. 4-5 yemek kaşığı kadar daha zeytinyağı ekliyoruz. Hemen kavurmaya devam edelim. En az bir 5 dakika boyunca kavuruyoruz. Genelde marka göstermiyorum. Kanalı izleyenler bilir. Ancak bir şeyi çok beğenmiş olmam lazım ki size önerebilmem için. Fiyat performans olarak hatta bir tadına bakalım. Her zamanki gibi inanılmaz lezzetli. Migros'un krem peyniri 2 yemek kaşığı katacağız. Ama aklınızda yazın. Bakın Migros'un krem peyniri inanılmaz lezzetli. Kahvaltılarla da yiyebilirsiniz. Bu arada Migros'un bize reklam vermesi lazım. İyice karıştıralım. Gördüğünüz gibi kıvam aldı. Kıvamı tok bir hale geldikten sonra kaşar peynirimizi rendeleyelim. En az 150-200 gram kadar kaşar peyniri başka tarifte de kullanacağız bol bol. 2 tutam 3 tutam kadar kaşar peyniri attıktan sonra 1-2 tutam da patlıcan kabuklarımızın içine kaşar peyniri atıyoruz. Ekliyoruz. Ve sosumuz, yaptığımız iç pişti. Bol bol içini dolduralım. Bol bol elinizi korkak alıştırmayın. Ve tamamen boşluk kalmayacak şekilde içine yayıyoruz. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Of. Ve hemen üstüne galeta unu. Yanlış duymadınız. Evet, galeta unu. Yalnız elinizde sadece şöyle bir tabaka oluşturacak kadar galeta unu. Fazla kaçırmayın. Evde kışlık hazırladığımız domates sosu. Domates sosu olmayan çalışanlar olabilir. Evde yapamayan olabilir. Bakın bu markanın domates püresi inanılmaz lezzetli. Mezelerde, yemeklerde inanılmaz sonuçlar verir. Yine Tat markası. Bunların kesin bana reklam vermesi lazım. Ama tabii ki hiçbir aramızda bir alışveriş yok. Tamamen siz faydalanın diye söylüyorum. Yoksa hiçbir karım yok sizin de bildiğiniz gibi. Ve patlıcanların üstüne domates sosumuzdan ekliyorum. Bir ressam gibi çalışarak fırça darbeleriyle üstüne bol bol kaşar peyniri, isteyen mozzarella peyniri de kullanabilir. Yabancı aboneler için söylüyorum.
Bir domates. Domatesi 4'e bölerek, zaten fırına girecek tepsi. Boşlukları değerlendirelim. Bir domatesi 4'e bölerek, biber, sivri biber kullanmıştık içine. Dışına da sivri biber kullanalım. Tepsinin boşluklarını sivri biberle dolduralım. Bir tutam maydanoz. Çok az, yalnız bir tutam, üstünü gezdirecek kadar. Koray, bu yanmayacak, bu fırında pişerken yanmayacak. Derecesini ona göre ayarlayacağız. Şu anda saat 02.30. Bu hemen fırına 170 derece 45 dakika önceden ısıtılmış fırında, ister kışlık ayarladığınız domates sosunuz ya da böyle domates püresi kullanabilirsiniz. Yine bu marka her yerde karşımıza çıkıyor. Aynı kullandığımız tavaya bütün lezzetler iç içe girsin ve bir su bardağı içme suyu, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığının 1/3 kadar karabiber. Tavayı şöyle kazıyalım, diklez edelim. Makarna, ben böyle makarna kullanıyorum. Porsiyon porsiyon ayrılan, biraz daha pahalı ama israf olmuyor. Çiğ şekilde fırın tepsimize bırakıyoruz. 3 tane mantar, 2 tanesini önceden soydum. Mantarın sap bölümünü bıçakla kazıyarak temizliyorum. Uç bölümünü hemen kesiyorum. Ve kesinlikle mantarı yıkamadan soyarak, bakın aynen böyle kolayca soyuluyor. Tertemiz bir halde. Artık mantarları ince ince doğruyorum. İnce ince doğradıktan sonra hemen fırın tepsisinin köşesine onları da çiğ şekilde bırakıyorum. Bir domates, yalnız bu ölçülere bir domates fazla gelir. Yarım domates yeterli. Küp küp doğrayalım. Üç tane sosis. Tabii ki 3 tane küçük kokteyl sosis. Zeytinyağı ne kadar isterseniz size kalmış. Şöyle 3 yemek kaşığı yeterli olur. Fesleğen. Bakın şu fesleğeni artık alın. 8-9 liralık bir şey ama tamamen 3-5 ay boyunca rahat rahat kullanırsınız. Sosumuz oldu. Hemen makarnanın üstüne döküyoruz. Ve artık bu fırına 180 derece 25 dakika fırında pişecek makarna. Şu patlıcanlarımıza bakalım. Artık patlıcanlar da 180 dereceye çıkıp 20 dakikada o pişecek. 25 dakika sonra makarnamızın durumu bu. Üstüne kaşar peyniri, hemen bir karıştıralım. Ve 5 dakika daha fırında pişmeye devam etsin. Bu arada patlıcanlar hazır. Nasıl gözüküyor? Artık şunun bir tadına bakalım. Bunu hak ettik. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Açın ağzınızı. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz. Abartıyorum zannedenler mutfağa girip şunun mutlaka bir tadına baksın. Bakın, etsiz bir patlıcan bu kadar lezzetli olamaz. Of. Bakalım nasıl pişmiş. Bakın kolayca ayrılıyor çatalla. Demek ki kabuğu da iyi pişmiş. Hemen makarnanın tadına bakalım. Biraz sosisinden, biraz mantarından. Tabii ki her zamanki gibi ilk lokma yine size ait. Açın ağzınızı.
İnanılmaz lezzetli. Yani insanın kendi yaptığını bu kadar övmesi doğru mu bilmiyorum ama gerçekten müthiş lezzetli olmuş. Belki de bugüne kadar yediğiniz en iyi patlıcan olabilir. Tabii ki her zamanki gibi izleyip abone olmayan vicdansızları unutmuyoruz. İzleyip abone olmuyorsunuz. Olmayın bakalım, olmayın, nereye kadar olmayacaksınız. Ama şu patlıcana mutlaka bir kere tadın, abone olmasanız mutfağa girip yapın. Saat şu anda gece 03.30, Brezilya Kupası Flamengo Paranense maçı var. Biz onu izlemeye, sizler yapmak isteyenler mutfağa. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.